Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 10 dakikada çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz harika bir poğaça tarifi hazırladım. Ben iç harcına lor peyniri kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanıp yapabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Poğaçamızın hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yoğurt, 1 adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Diğer malzemeleri koymadan önce bütün bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Unun bir kısmını koyduktan sonra spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Yoğurma kasesinin içerisine unun kalan kısmını da ekliyorum. Spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Hamurun içerisine 2 paket kabartma tozunu ekliyorum. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. 3-4 dakika boyunca hamuru elimle yoğuruyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu poğaçada herhangi bir bekleme işlemi yapmayacağız. Hemen şekil verip pişireceğiz. Biraz daha yoğurduktan sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar burada yoğuruyorum. Hamurumuz yeterince kıvam aldı, oldukça da güzel oldu. Poğaça hamurunda 4 su bardağı un benim için yeterli oldu. Kıvamını siz de buna göre ayarlayabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Hamuru hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. Rulo şeklini vermiş olduğum hamuru ilk önce 3 eşit parçaya böleceğim. Parçanın bir tanesini alıyorum, tekrar rulo haline getiriyorum. Bunu da 5 eşit parçaya böleceğim. Böldüğüm parçalara şekil vermeden önce beze haline getiriyorum. Toplamda bu hamurdan 15 tane poğaça elde ediyoruz. İlk önce bütün hamurları beze haline getiriyorum. Böylelikle büyüklüklerinin hepsi aynı ölçüde oluyor. İç harcı olarak 75 gram lor peyniri, çeyrek demet dereotu, çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım, ekledim. İçerisine çok az pul biberi koydum. Böylelikle iç harcını hem lezzetlendirmiş oluyoruz hem de rengi daha güzel oluyor. İlk yapmış olduğum bezeyi alıyorum, tezgahın üzerine koyuyorum.
Burada çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar elimle açıyorum. İç harcından 1 çay kaşığı hamurun üzerine koyuyorum. Kenar kısımlarından başlayarak bütün kenarları ortada birleştiriyorum. Parmaklarımla sıkıştırarak güzelce kapatıyorum. Daha sonra ters çevirerek tekrar beze haline getiriyorum. Poğaçamıza şekli verdik. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Çayınızı ocağa koyduktan sonra bu poğaçaları şipşak hemen yapabilirsiniz. Çayınız demlenene kadar poğaçalarınız hazır olacak. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Poğaçaları çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İç harcını tam orta kısmına koyduktan sonra kenar kısımlarını ortada birleştiriyorum. Parmaklarımla sıkıca bastırarak yapıştırıyorum. Daha sonra tekrar ters çevirerek beze haline getiriyorum. İsterseniz hazırlamış olduğunuz bütün bezelerin hepsini tezgahın üzerinde açabilirsiniz. Daha sonra iç harcını ortasına koyabilirsiniz. Hangi aşama sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bütün bezelerimizi bu şekilde poğaça haline getirip tepsiye dizdik. 1 adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine biraz sıvı yağ koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Poğaçaların üzerine sürüyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğum poğaçaları sıcak fırına koyacağım. Daha lezzetli ve güzel olması için üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. İsterseniz biraz da çörek otu serpiştirebilirsiniz. Poğaçalarımızı sıcak fırına götürüyoruz. 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Oldukça güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Leziz ve güzel poğaçalarımızın bir de size iç dokusunu göstermek istiyoruz. Oldukça yumuşak, tadına doyamayacağınız çok lezzetli poğaçalar elde ettik. Bu leziz poğaçalarımı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.